Etrafınıza şöyle bir bakın. Hareket eden, dönen veya çalışan ne görüyorsunuz? İşte o cihazların hepsinin merkezinde sessiz sedasız çalışan, dünyamızı kelimenin tam anlamıyla döndüren bir teknoloji yatıyor. Rulmanlar. Modern medeniyetin gizli mekaniklerini, tabiri caizse o gizli devleri açığa çıkaracağımız bu incelemeye hoş geldiniz. Bugün hayatımızın her köşesine sızmış bu görünmez mekanik kahramanların şaşırtıcı dünyasına dalıyoruz. Peki lafı uzatmadan hemen konunun derinliklerine inelim. 30 metre. Yanlış duymadınız. Çin'deki Huisman firmasının devasa deniz vinçlerinde kullandığı dünyanın en büyük rulmanlarının çapı tam 30 metre. Düşünsenize, sökülüp takılabilen tek bir rulmandan 10.000 tonluk o devasa vinçleri taşıyan koca bir çelik halkadan bahsediyoruz. İnanılmaz değil mi? Şimdi bu devasa boyuttan çıkıp aşırı hızlara doğru keskin bir geçiş yapalım. Diş hekimi koltuğuna oturduğunuzda o kulağınızı tırmalayan ince matkap sesini hatırlıyorsunuz değil mi? İşte o cihazların içindeki minyatür, yüksek hassasiyetli bilyalı rulmanlar titreşimi sıfıra indirmek için dakikada tam 400.000 devir gibi akıl almaz bir hızla dönüyor. Yani rulmanlar sadece kaba kuvvet ve ağırlıkla değil, aynı zamanda nefes kesen bir hız ve milimetrik hassasiyetle de ilgili. Bugünkü yol haritamızda bu büyüleyici uç noktalara bakacağız, ardından sürtünmeye karşı verilen o tarihi savaşı konuşacağız, sonra rulman tiplerine, tasarımlarına ve doğru rulmanın nasıl seçildiğine değinip, en sonda da arızalar ve çözüm yollarıyla bu işi toparlayacağız. O zaman hemen ilk bölümümüzde yani bu büyüleyici uç noktalarla başlayalım. Karşılaştığımız uç noktalar gerçekten akıllara zarar. Boyutlara bakıyorsunuz, küçük elektrik motorlarındaki 2 milimetrelik mikro rulmanlardan az önce bahsettiğimiz o 30 metrelik vinç canavarlarına kadar değişiyor. Sıcaklık deseniz uzay roketlerinin sıvı oksijen pompalarında eksi 253 derecelik dondurucu bir soğukta çalışırken röntgen cihazlarının vakum tüplerinde artı 500 derecelik cehennem sıcağına bana mısın demiyorlar. Ve hassasiyet. Bilgisayar sürücülerinde 100 nanometreden daha az bir titreşimle çalışıp uçak motorlarının ana şaftında saatte 580 kilometre uçuş hızlarına olanak tanıyorlar. Bu parçalar sıradan metal halkalar değil, kelimenin tam anlamıyla fiziğin limitlerini zorluyorlar. Peki bu noktaya nasıl geldik? Gelin sürtünmeye karşı verdiğimiz o tarihi savaşa bir göz atalım. Ta M.Ö. 40 yıllarına kadar gidiyoruz, Romalılar Nemi gemilerinde dönen masaları desteklemek için ahşap bilyeler kullanıyordu. Sonra 1500'lerde bir bakıyoruz, Leonardo da Vinci bir helikopter tasarımı için bilyalı rulmanlar çiziyor. Ama asıl dönüm noktası ne biliyor musunuz? Bilyelerin birbirine sürtünerek daha fazla sürtünme yarattığını fark etmeleri. Galileo, bu dönen elemanları bir kafes içine alırsak birbirlerine sürtünmelerini engelleriz dedi ve bu harika fikir 1740'larda John Harrison'ın denizcilik saatleri için ilk pratik kafesli rulmanı icat etmesine ilham verdi. 1898'de Henry Timken'in konik makaralı patenti ve 1907'de Wingfest'in oynak bilyalı rulmanıyla da modern sanayi devrimi tam anlamıyla şaha kalkmış oldu. Tarihi bir kenara bırakıp işin mühendislik kısmına, yani rulman tipleri ve tasarımlarına geçelim. Rulman dünyasındaki en temel, en klasik ayrım şudur: bilyalı mı yoksa makaralı mı? Şöyle düşünün. Eğer bir mühendis bilgisayar sürücüleri gibi çok yüksek hız ve muazzam hassasiyet gerektiren ama çok ağır yüklerin binmediği bir sistem tasarlıyorsa, nokta temaslı, küresel bilyalı rulmanları seçer. Ama iş devasa endüstriyel makinelere, o ağır radyal yükleri taşıması gereken ve daha yavaş dönen sistemlere gelince iş değişir. Orada gücü çizgisel bir temasla dağıtan silindrik veya konik makaralı rulmanlar devreye girer. Kısacası kural çok basit. Hız istiyorsanız bilya, kaba güç istiyorsunuz makara. Burada kaçırılmaması gereken çok ince bir teknik detay var. Rulmanlar bir şaft üzerinde asla öyle tek başına çalışmazlar. Her zaman stratejik bir çift olarak dizilirler. Neden mi? Çünkü makine çalıştıkça ısınır ve ısınan metal şaft genleşip uzar. Eğer siz o şaftın iki ucundaki rulmanı da sımsıkı kilitlerseniz o genleşme sistemi paramparça eder. İşte bu yüzden mühendisler bir tarafı mili eksenel olarak sabitleyen konumlandıran bir yatak, diğer tarafı ise metalin ısıyla genleşmesine izin verecek şekilde serbest bırakan, konumlandırmayan bir yatak olarak tasarlar. Gerçekten de mühendisliğin sessiz zekası bu olsa gerek. Peki profesyoneller bu bileşenleri tam olarak nasıl seçiyor? Hadi bu seçim sürecinin şifrelerini çözelim. Endüstri devi SKF'in kullandığı o meşhur seçim sürecine hızlıca bir bakalım.
Oldukça titiz ve mantıklı bir sıra izleniyor. İlk olarak performans ve çalışma koşulları masaya yatırılıyor. Sonra biraz önce bahsettiğimiz rulman tipi ve dizilimi seçiliyor. Üçüncü adımda rulmanın boyutu ve ömrü hesaplanıyor. Bunu yahlama yönteminin belirlenmesi, hız ve sıcaklık limitlerinin kontrolü takip ediyor. Ve son olarak o hassas iç mekanizmayı dış dünyadaki tozdan topraktan koruyacak sızdırmazlık tasarımı yapılıyor. Bu süreçteki en can alıcı adım ömür hesabıdır ve bunu yapabilmek için biraz soyut ama bir o kadar da hayati bir kavramla tanışmalıyız. Dinamik eşdeğer yük, yani kısaca P değeri. Az önce bahsettiğimiz uçaklardaki jet motorlarını düşünün. Şafta hem dik yönde inanılmaz bir ağırlık basar ki buna radyal yük diyoruz, hem de itme gücüyle şaft boyunca ileri doğru bir kuvvet uygulanır, bu da eksenel yüktür. İşte bu iki farklı kuvveti alıp rulmanın ne kadar dayanacağını, yani yorulma ömrünü hesaplamak için tek bir birleşik teorik kuvvete dönüştürüyoruz. İşte elde ettiğimiz o değere P diyoruz. Yani bütün o karmaşayı çözen kritik nokta tam da bu formül. Formül dedik diye gözünüz korkmasın, bu denklem aslında çalışan her makinenin kalbinde atan o gizli ritimdir. Hemen değişkenlere bakalım. Fr, şafta dik basan radyal yükümüz. Fa, şafta paralel iten eksenel yükümüz. X ve Y ise rulman üreticilerinin o kalın kataloglarında yer alan belirli geometrik sabitler. Bu formülle o meşhur P değerine ulaşıyoruz. Peki ya sonra? Asıl sihir burada başlıyor. Bu P değerini alıp Leon ömür denklemine koyuyoruz. Bu denklem adeta mühendislerin kristal küresi gibidir. Bir makinenin tam olarak kaç milyon devir sonra yorulacağını, ne zaman bakıma ihtiyacı olacağını görünmez bir matematikle kusursuz bir şekilde tahmin etmemizi sağlıyor. İnanılmaz gerçekten. Ve geliyoruz son bölümümüze, bakım süreçlerine ve sürtünmeye karşı verilen o savaşı kaybettiğimizde neler olduğuna. Hasarlar söz konusu olduğunda mühendisleri en çok şaşırtan iki kavram var. Gerçek ve sahte bir inneling. Gerçek bir innelingi tahmin etmek zor değil. Rulmanı takarken üzerine çekiçle vurmak gibi ağır darbeler sonucu bilyelerin metale gömülmesidir. Ama asıl ilginç olan sahte bir inneling. Bu çok daha sinsi bir hasar. O gördüğünüz kahverengi oksidasyonlu aşınma izleri rulman hiç dönmüyorken, evet yanlış duymadınız, tamamen duruyorken sadece dışarıdan gelen titreşim yüzünden oluşuyor. İnanabiliyor musunuz? Tamamen duran, çalışmayan bir makina sadece titreşim yüzünden kendi kendini yiyerek içeriden parçalayabiliyor. Tıpkı bir olay yeri inceleme dedektifi gibi görsel ipuçlarını okuyarak sorunu anında çözebilirsiniz. Mesela bilyelerde mavi veya kahverengi bir renk mi var? Bu metalin 200 derecenin üzerine çıkıp kavrulduğunu ve sertliğini kaybettiğini söyler, hemen soğutmaya veya yağlamaya müdahale etmeniz gerekir. Yuvarlanma yollarında dökülme veya pullanma varsa bu normal bir yorulmadır, yani parçanın ömrü dolmuştur ve yenisiyle değişmesi gerekir. Ama kırmızı veya kahverengi pas lekeleri görürseniz sızdırmazlık çökmüş ve içeriye korozif gazlar ya da nem sızmış demektir. İyi haber şu ki bu sorunların birçoğu kesinlikle önlenebilir. Makinelerinizi hayatta tutacak en pratik tavsiyelere gelelim. En büyük düşmanınız kirliliktir. Ortamdaki toz ve kir metali adeta zımpara gibi oyar, o yüzden çalışma alanları her zaman pırıl pırıl olmalı. Montajı çok gevşek yaparsanız parçalar birbiri üzerinde kayar, sürünür ve aşınır. Tam tersi, şafta gereğinden fazla sıkı takarsanız içerideki o milimetrik genleşme boşluğunu yok edip bilyeleri ezer, sıcaklığı anında zirveye fırlatırsınız. Ve tabii yağlama konusu. Yanlış yağ, az yağ veya ironik bir şekilde daha iyi olsun diye basılan gereğinden fazla gres yağı o mükemmel tasarlanmış matematiği anında çöpe atar. İşte böyle. Bütün bu teknik detayları geride bırakırken sizden bir şey rica ediyorum. Şöyle bir etrafınıza bakın, sizi serinleten fanda, masanızdaki bilgisayarın sabit diskinde, mutfaktaki çamaşır makinenizde veya kapının önündeki arabanızda şu an model hayatınızı kesintisiz bir şekilde yaşamanızı sağlayan kaç tane görünmez rulman, sessiz sedasız milyonlarca devir yapıyor dersiniz? Bir dahaki sefere dönen veya çalışan bir makine gördüğünüzde o pürüzsüz hareketin arkasında yatan o mühendislik harikasını, o gizli devleri mutlaka hatırlayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Merakla kalın.